Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Chicago'dan herkese merhabalar. Şu an dışarıda sıcaklık maalesef eksi 21 derece. Açık bir gün var. Pencereden de görüntüyü size göstereceğim. Ama gerçekten dışarısı çok soğuk. Buraya 2 gün önce geldim. 2 gün önce bütün gece Alaska'dan uçarak geldim. Ve karlı bir havaydı. Karlı bir havada yaklaşma yaptık. Pistlerin bazıları kardan ötürü kapanmıştı. Ve ondan sonra park yerine gitmemiz yaklaşık 2-2,5 saati buldu. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü benzeri bir olay ertesi hemen akşamında İstanbul Havaalanı'nda yaşandı. Şimdi her şeyden evvel beni biliyorsunuz, bu kanalı takip edenler benim doğruya doğru, eğriye eğri dediğimi biliyorlar ama sizlere bir hatırlatmada bulunayım her şeyden evvel. Özellikle de bu kanalı yeni keşfettiyseniz. Ben herhangi bir partiye üye değilim. Dünya görüşüm herhangi bir partiyle %100 uyuşmadığı için bazen anlattıklarım size sanki başka bir partidenmişim gibi geliyor. Bazen anlattıklarım da size başka bir siyasi görüşü sanıyormuşum gibi gelebilir. Ben 30 yıldır yurt dışında yaşıyorum ve Türkiye'de oy vermiyorum. Bunu da belirteyim size. Ama bazı durumlarda, örneğin Atatürk Havalimanı'nda pistlerin katledilmesi durumunda sanki belli bir partinin görüşünü sahipmişim gibi bir olay oluştu. Öyle bir şey yok. Bunu hangi parti yaparsa yapsın aynı şekilde duruşum hiç farklı olmazdı. Bunu söyleyeyim de hani çoğunuz bazen biriniz işte AK Partili oluyor, vay seni CHP'li diye bana yorumda bulunuyorsunuz. Bazıları da seni yandaş diye işte Türk Hava Yolları'na genel müdür mü olacaksın diye yorumda bulunuyorsunuz. O yorumları boşu boşuna yormayın kendinize, öyle bir şey zaten yok. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim, bu arkamda görmüş olduğunuz tablo da yamuk duruyor biliyorum ama düzeltmek mümkün değil. Öyle çivilemişler. Benim gibi simetrik hastası olan insanlar için de bir uyarıda bulunayım. Sizi rahatsız etmesin. Evet, gelelim asıl konuya. İstanbul Havalimanı kara teslim oldu. Neden teslim oldu? Bunları irdeleyeceğiz. İnsanlar neden mağdur oldu? Bunları irdeleyeceğiz. Ve başka yerlerde bu olaylar nasıl hallediliyor? Özellikle havacılığın yatağı... Özellikle de havacılığın merkezi olan ABD'de hava yolları bu işleri nasıl hallediyorlar? Biraz evvel de söylediğim gibi ben Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşıyım ama İstanbul Havalimanı'nda da sevenlerden birisiyim. Özellikle bu yeni yapılan terminal, yeni yapılan tesis çok güzel bir tesis bence. Gerçekten de İstanbul'un hele Türk Hava Yolları'nın böyle uluslararası uçuşlarda bir bağlantı noktası olarak düşündüğü bir havaalanı olduğu için de bence çok güzel yapılmış, iyi bir terminal. Ama bu demek değildir ki eksiklikleri yok değil. Şimdi her şeyden evvel bu dünyada nasıl yapılıyor? Dediğim gibi Chicago'ya geldik, O'Hare'ye. Dünya kadar pisti var. Amerika'nın en büyük ve dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesi. Ama Chicago O'Hare iz düşümü açısından yine de İstanbul Havalimanı ile karşılaştırılmayacak bir büyüklükte, birazcık daha ufak kalıyor. Tabii O'Hare'in bir avantajı ne var? Carla yıllardır bu havaalanı açıldığından bu yana mücadele eden bir ekip bilgi birikimi var. İstanbul Havalimanı açılalı daha çok yeni oldu. Bu bilgi birikimi İstanbul Havalimanı'nda yok ve gerçekten de bu ilk defa yaşadıkları çok büyük bir testti. İstanbul Havalimanı'nın yapılma yeriyle ilgili bir eleştiri getiriliyor bu konuda. İstanbul'un kuzey yakaları diğer taraflara göre, örneğin Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu tarafa göre daha çok kuzey rüzgarı alır, daha serttir iklimi. Ama bu kadar büyüklükte bir havaalanının yapılacak başka bir coğrafi bölgede İstanbul'da yok gibi. Hani keşke elimizde olsaydı da Taksim Meydanı'nın hemen yanına yapsaydık, değil mi? Ama öyle bir dünya yok. Maalesef bu kadar büyüklükte bir havaalanında çok yapılabilecek ender noktalardan bir tanesi. Buna benzer olaylar, yani insanların terminallerde mahsur kaldığı, uçuşlarda mahsur kaldıkları olaylar yaşanmış mı? Tabii ki yaşanmış. Amerika'da da yaşanıyor. Örneğin 2000'li yılların başında bir JetBlue fiyaskosu var ki insanlar 14-15 saat uçaklarda geçirmiş durumdalar. Bu kadar uzun zaman uçaklarda kaldığınız zaman bırakının su ihtiyacınızı, en büyük sorun aslında tuvalet ihtiyacı. Çünkü tuvaletler dolduktan sonra oralara bir daha insanlar kullanamayacaklar. Tuvaletleri tıkandıkları için herhangi bir şekilde hacet gideremeyecekler tabiri caizse. Bu da çok büyük bir sorunu teşkil ediyor. Hava kötü olduğu için uçaklara merdiven yanaştırmanız mümkün değil. Uçakların taksi yapması mümkün değil. İşte bu nedenle
Bu örnekten yola çıkarak gerek Ulaştırma Bakanlığı Amerika'da gerek FAA bu konuda bir takım önlemler almış durumda. Bunlardan bir tanesi de insanları mümkün olduğu kadar uçağa geç bindirmek üzerine. Ve uçakta az bekletme süreleriyle kısıtlanmış durumda bu bekleyiş süreleri. Eğer belli bir süreyi geçtikten sonra uçamıyorsanız mutlaka ve mutlaka Curry'e geri dönmeniz gerekiyor. Ama burada da bir sorun var. Bazen öyle bir yoğunluk oluyor ki bazı uçaklar pushback yapıyorlar, taksi yapıyorlar, piste doğru kalkmak için gidiyorlar. Onun yerlerine başka uçaklar geliyor ve sizin terk etmiş olduğunuz körük kapanmış oluyor. İşte bu durumda da tekrar körüye dönmede sorunlar yaşanıyor. İşte bunun da tek bir çözümü iyi bir planlama. Benim gözlemlediğim kadarıyla gerek Türk Hava Yolları gerekse İGA yani İstanbul Havaalanı'nın işletmecisi arasında bir eşgüdüm sorunu var. Özellikle Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı'ndan uçtuğu zamanlarda bile IROPS denilen yani İngilizcesiyle Irregular Operations denilen olayda son derece başarısız. Nedir bu? Her şey yolunda gittiği zaman, hava güzel olduğu zaman, uçaklar erken veya zamanında vardığı zaman her şey güllük gülistanlıkken işletme ayrı bir konu uçakları ama bir hub'ı işletmek, hava muhalefeti olduğu zaman, sürekli gecikmeler olduğu zaman da işletmek çok bir ayrı bir konu. Genellikle bu örnek verdiğim JetBlue örneğinden de yola çıkarak artık hava yolları bundan ders almış durumdalar ve öyle bir şey yapıyorlar ki hava muhalefeti olacağı zamanlarda uçuşları hem dışarı giden uçuşları hem de içeri gelen yani İstanbul'a gelecek olan uçuşları karşılıklı olarak iptal etmeleri söz konusu. Ne yazık ki Türk Hava Yolları bu konuda son derece başarısız. Eğer yapılacak olan bütün seferleri hem gidişli hem gelişli olarak bir gün öncesinden, 2 gün öncesinden iptal etmiş olsalardı, evet insanlar gidecekleri yerlere belki zamanında gidemeyeceklerdi ama bu kadar mağdur insan olmayacaktı. Kimi verilere göre 25 bin kişi havaalanında gecelemiş o gece. Kimi verilere göre 10 bin ama önemli değil sayısı çünkü gerçekten insanların sayısı çok büyük. Siz de gördüğünüz görüntüleri çeşitli sosyal medyada yayınlanan görüntülerde insanlar artık bagaj teslim yerlerinin üzerinde uyuyarak geceyi geçirmiş durumdalardı. Tabii bunun yanında bir de çalışanları da düşünmüyorlar kimse. Eğer siz bu uçuşları iptal etmediyseniz o zaman siz ekibi oraya gelmeye zorluyorsunuz demek. İstanbul Havaalanı ulaşılması o kadar kolay bir yer değil. Ekipler ya otobüslerle geliyorlar buraya ya da kendi araçlarıyla geliyorlar. Araçlarının bulunduğu park yeri çok kötü durumda. Yerler temizlenmemiş durumdaydı. İnsanlar oraya nasıl gelecekler, nasıl park edecekler bu hiç düşünülmemiş. Onun dışında insanlar artık öyle görüntüler var ki karda tipi de hani ben uçuşa gitmemezlik yapmayayım da ceza almayayım diye karda tipi de çantalarını sürüklerken görüntüler var. Bu da Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirmiş olduğu bir kurumsal kültürsüzlüğün sonucunda ortaya çıkan bir şey. Eğer siz insanları mağdur edecekseniz bu şekilde insanlar gecikebilirler, insanlar havaalanında nöbetine gidemeyebilirler. Yolda giderken yol koşulları çok kötü olduğu için kaza yapabilirler ama kimse bunları düşünmediği için herkes de illa uçuşlarda olsun diye işte insanları bu şekilde mağdur ettiler, çalışanları mağdur ettiler ve tabii ki hava koşulları da öyle olunca çoğu çalışan zamanında varamadı, yer görevlileri, TGS görevlileri zamanında varamadı ve bunun sonucunda ortaya çıkan insan kaynaksızlığı nedeniyle de uçaklar daha çok uzun zaman aldı onların Curry'e yanaşmaları, geri dönmeleri zaman aldı ve belki de bu insan kaynaklarının yetersizliği nedeniyle belki de kar süpürme işlemleri sekteye uğradı. Tabii bir şey daha var. Doğanın gücüyle de karşı koymamanız lazım. Öyle zamanlar var ki hava meydanları kapanır. Özellikle de bu kadar yoğun bir tipiyle mücadele edilmeyeceğini bilmesi lazım. Siz sürekli olarak onunla mücadele etmeye çalışırken aslında hem çalışanları da riske atıyorsunuz hem de sonuçta elinize bir şey geçmiyor. Önemli olan dediğim gibi yapılması gereken bu noktada havaalanının tamamıyla kapatılması ve bir gün boyunca hiçbir uçuş yapılmaması, ondan sonra da recovery işlemi denilen bundan nasıl kurtulacağınıza dair işlemlerinizin yapılması lazım. Yurt dışında olan Türk Hava Yolları ofislerinden belki İstanbul bağlantılı değil, gerekirse para vererek insanları Frankfurt üzerinden
New York'tan atıyorum Atina'ya uçurmanız lazım, İstanbul üzerinden uçurmak yerine. Bu tür önlemlerle siz 25 bin kişiyi veya 10 bin kişiyi, sayısı ne olursa olsun, mağdur etmemiş olacaksınız. Bu size maliyet olarak çok fazla patlayabilir ama bu size ileride havaalanının ve Türk Hava Yolları'nın da imajı açısından çok büyük şey kazandıracaktır. Tabii İstanbul Havaalanı'nı beğeniyorum dedim ya ben size, ama İstanbul Havaalanı'nın eksiklikleri çok fazla. Her şeyden evvel etrafında otel yok. Oteller yapılmamış durumda. Bu kadar insanı yakınlardaki otele yatırmanız mümkün değil çünkü bir tek terminalin içerisinde otel var. Etrafında hiçbir otel yapılmadığı zaman böyle hava durumlarında mecburen insanları terminalde misafir etmek zorunda kalıyorsunuz. Oysa Atatürk Havalimanı bu konuda çok daha donanımlı. Etrafında insanları yatırabileceğiniz çok daha fazla otel var. Şimdi yapılan bazı eleştirilerden bir tanesi de işte İstanbul Havalimanı kapanınca bak gördün mü, İçişleri Bakanı da Atatürk Havalimanı'na indiler. Aslında olsaydı orası da çalışırdı diye yapılan eleştiriler var. Aslında Atatürk Havalimanı'nın 3-5 pistlerinin kapatılmasını ben de zaten çok karşıydım. Bu konuda 2 tane video yaptım. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izlemişsinizdir bu zamana kadar. Ama şu da önemli. Atatürk Havalimanı şu açıdan önemli. Bu pistleri ileride kullanmak ihtiyacınız olabilir. Allah korusun bir deprem sırasında Atatürk Havalimanı'nın pistlerine ihtiyacınız olabilir. O hastanenin oradan mutlaka kaldırılması lazım ve mutlaka o pistlerin tekrardan aktif olarak kullanılması lazım. Aktif olarak kullanılması derken işte diğer havayolu alanıyla olan yaklaşmada sorun çıkaracak şekilde yaklaşmaları tasarlayabilirsiniz. Bu hiçbir zaman bir bahane olmaması gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey var. İstanbul Havaalanı'na inecek olan uçuşlarda Türkiye'nin değişik noktalarındaki havaalanlarına yöneldiler. Bunlar ta böyle Samsun'a, Trabzon'a kadar yönelen hava araçları da var. Bazıları İzmir'e gitti, bazıları Antalya'ya gitti. Yapılan eleştirilerden bir tanesi de Atatürk Havalimanı kapanmamış olsaydı bu insanlar Antalya'ya gitmek yerine İstanbul'a giderlerdi türünden eleştiriler var. Bu aslında yersiz bir eleştiri. Neden diyecek olursanız uçakların iniş kalkış yapıyor olması demek o havaalanında yolculara hizmet veriliyor anlamına gelmiyor. Dolayısıyla eğer o pistlere hastane yapılmasaydı o uçaklar yine de Atatürk Havalimanı'nı yedek meydan olarak kullanamayacaklardı. Çünkü terminal kapalıydı. İşte bu noktada benim yıllardır önerdiğim bir çözüm vardı. Bu işin içine girebilirdi. Atatürk Havalimanı'nı kapatmadan küçük ölçekli, nasıl JFK ve LaGuardia varsa New York'ta, aynı şekilde Atatürk ve İstanbul Havaalanı beraber çalışabilirler. Nasıl Washington DC'de Dulles ve National varsa Atatürk ve İstanbul Havaalanı da beraber çalışabilirler. İşte bunları iyi vizyonlu insanların görmesi ve olayları gerçekleştirmesi lazım. Ne yazık ki Türkiye'de bu eksikliğimiz var. 3 tane havaalanında İstanbul'a yeter. Atatürk Havalimanı bir butik havaalanı olarak kalır. İsteyen oradan uçar, isteyen İstanbul Havaalanı'ndan uçar. Ama eğer İstanbul Havaalanı'ndan divert etmek istediğinizde Atatürk Havalimanı'na orada personeliniz olsaydı eğer, o zaman da bu insanları ta Samsun'a, Trabzon'a, atıyorum Antalya'ya götürmek yerine başka noktalara da götürmeniz mümkün olabilirdi. Ne yazık ki kötü planlama hem uçuş planlaması açısından hem de havaalanları arasındaki eşgüdümü sağlayamama açısından insanların gerçekten büyük bir mağduriyetine yol açtı. İstanbul Havalimanı'na her zaman için sadece karayolu dışında bir tane de alternatif bir taşıma yolunuzun olması lazım. Metronun bir an önce bitmesi lazım. Bir an önce o meydana gelmesi lazım ki insanlar mağdur olmasınlar, en azından havaalanına gidip gelirlerken. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım bu yaşadığımız son kaos olur. Bundan sonraki başka hava muhalefetlerinde gerek İGA, gerek TGS, gerekse Türk Hava Yolları da bu olayı çok daha iyi yönlendirebilirler, yönetebilirler ve umarım bu kadar insan bir dahaki sefere mağdur olmazlar. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Ama Chicago O'Hare izleşimi, özellikle Türk Hava Yolları Atatürk Havaalanı'ndan da işlediği zamanlarda, çalıştığı zamanlar, öyle demeyelim. Özellikle Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı'nda işlediği demeyelim ya.
İşte bu da Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirmiş oldu. Benden şimdilik bu konudaki